Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda hem kız hem erkek bebeklerinize kullanabileceğiniz çok kolay, böyle yumuşacık ve de çok kullanışlı bir bebek çorap modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten yapımı çok kolay. Ayakta da çok güzel duruyor. Bakın böyle uzunca bir şekilde ördüm ben. Bir günde rahatlıkla bir çift örebilirsiniz. Patiğimiz, çorap patiğimiz bu şekilde. Çorap patiğimizin ölçüleri 6 aydan 1 yaşa kadar olan bebekleriniz için uygundur. Daha küçük büyük yapmak isterseniz video içinde sizlere ayrıntılı bilgi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerim 3 mm 2 tane şişim var. Bir tane iğnem var dikiş için ve tek renk bir patiklik ip kullandım. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, 35 ilmek atarak başlıyorum. İpimi boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum ben. Sizler nasıl örüyorsanız ve nasıl başlıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 35 ilmeği atalım. 35 adet ilmeğimi şişime attım. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum ve diğerlerini ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar aynı işleme devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle düz olarak ördüm. Her zaman son ilmekleri düz örüyorum. Örgümün arka yüzünü bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada ilk ilmeği yine örmeden alıyoruz ve diğerlerini ters olarak örüyoruz. Böyle 17 tane ilmeği örerek bu şişimizi alalım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. 17 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi tam ortadaki 18. ilmeği düz örüyorum. Bunu düz ördüm. Geriye 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğim kaldı. Bunları da yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine son ilmeği düz örelim. Burada ne yaptık? Tekrar edelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonra geriye kalan ilmekleri ters olarak ördüm. Toplam 18 ilmeği buraya şişime aldım. 18 diyorum. 17 ilmeği şişime aldım. 18. ilmeği düz ördüm. Bu ilmek tam ortaya denk gelen ilmek. Geriye kalan 17 ilmeği de örerek sırayı tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Artık burada artmalarımıza başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters olarak ördüm. 2 ilmeğin bu şişimdeyken şöyle bir artma yaptım buraya. Deliksiz artma. Sonrasında düz ilmeğime kadar ilmekleri ters olarak örüyorum. Düz ilmeğime geldim. Onu örmeden bir ilmek daha doluyorum ve arttırmış oluyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir ilmek daha doladım. Düz ilmekten sonrasında ilmekleri ters olarak örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. İki ilmeğim kaldı. Şişime bir ilmek daha doladım. Son ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi burada ne yaptık? Onu tekrar edelim. 2 ilmek örerek aldım. Bir doladım. Sonrasında düz ilmeğime kadar ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden şişime bir doladım. Bir artma daha yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İlmeklerimi ters olarak ördüm. 2 ilmek kala bir ilmek daha artma yaptım. Ön sırada bir burada, bir burada, bir burada, bir burada 4 tane ilmek arttırmış oldum.
Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Hiç artma eksiltme yok. Örgümün tekrar ön yüzüne geçtim. Yine aynı artma işlemlerini yapacağım. 2 ilmeği bu şişime aldım. 1 ilmek doladım. Sonrasında düz ilmeğime kadar öreceğim. Düz ilmeği örmeden 1 ilmek dolayacağım şişime. Düz ilmeği örüp 1 ilmek daha dolayacağım. Sonra 2 ilmek kala 1 ilmek daha dolayacağım ve 2 ilmeğimi öreceğim. Yine ön sırada 4 ilmek daha arttırmış olacağım. Her ön sırada bu işlemi devam ettireceğiz. Toplamda 59 ilmek olana kadar böyle her ön sırada 4 tane ilmek arttırmaya devam edelim. Arka yüzünde hiç artma eksiltme yok. İlmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Devam edelim. 59 ilmeğe çıkınca tekrar birlikte yapalım. Evet, şimdi sıralarımı tamamladım. İlmek sayımı 59'a çıkarttım. Şimdi burada ilk haroşa sırasında artma yapmamıştık. Sonrasında artma yapmaya başladık. Kaç sırada artma yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca dörder dörder ilmekleri arttırdık. 6 kere 4, 24. Kaç ilmekle başlamıştık? 35 ilmekle başlamıştık. 35 artı 24, 59 ilmeğe çıkartmış olduk ilmek sayımızı. Burada kaç tane haroşa sıramız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diş haroşa sıramız var. İlk sırada artma yapmadık. Diğer 6 sıra boyunca her ön sırada 4 ilmek arttırdık. Şimdi buradan sonra 7 diş haroşa sırası daha öreceğiz. Fakat hiç artma eksiltme yapmadan bunu 59 tane ilmeğimizle öreceğiz. Artık buradaki düz ilmeğimizi de ters olarak öreceğiz. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak öreceğiz ve toplamda 7 diş haroşa sırasına tamamlamış olacağız. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Toplamda 14 diş haroşa sırası örmüş olduk. Aşağıdan itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Buradan sonra artık patiğimizin bakın şu kısmının yapımına geçeceğiz. Şu kısmını yapacağız. Bunun için 24 ilmek bu tarafta, 24 ilmek bu tarafta kalacak. 11 ilmeği ortada bırakacağız. Yani örgümüzü 3'e bölmüş olacağız. 24 ilmek, 11 ilmek, 24 ilmek. Şimdi buradaki 24 tane ilmeği örelim ve bu şişimize alalım. Yine ilmekleri ters olarak örüyoruz. 24 ilmeğim burada şişimde. Şimdi ortadaki 11 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ile yanındakini birlikte, evet, 11. ile 12. ilmeği ikisini bir alıp ters örüyorum ve örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 11. ile 12.yi ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmek bu taraftan azalttım. Bir ilmek bu taraftan. Örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 11. ilmeğim zaten diğerinden ayrı duruyor. Her defasında saymanıza gerek yok. 11. ile 12.yi ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde örerek devam edelim. Bu tarafta ve bu tarafta 15'er ilmek kalana kadar aynı şekilde örelim. Evet, bakın burada 15 ilmeğim kaldı. Burada 11 tane ortada. Bu tarafta da 15 ilmeğim kaldı. Şimdi buradan sonra artık tüm ilmekleri öreceğiz. Yani sıra sonuna kadar gideceğiz artık.
15, 11, 15 ilmeğim var. Toplam 41 ilmeğimle örmeye devam edeceğim. Artık bakın ilmekleri örgünün sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçelim. Patiğimizin ilmeklerin tamamını yine ters olarak örelim ve ön yüze geçelim. Örgümün, patiğimin ön yüzüne geçtim. Şimdi burada bakın şurada lastik örgü kısmı var. Bir ters bir düz. Şu kısmını yapacağız. Şimdi burada ilk ilmeği örmeden alalım. İkinciyi ters örelim. Bir diğerini düz örelim. Bir diğerini ters, bir diğerini düz. Ters, düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz öreceğiz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde de ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın bir diğeri düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir diğeri ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Bir diğeri düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Yine bir ters, bir düz lastik örgümü tamamlayacağım. Evet bakın bu şekilde lastik örgümüz ortaya çıkmış oldu. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde aynı işlemi yapacağız. Yani ilmekleri düzse düz, tersse ters öreceğiz. Yani göründüğü şekilde örerek devam edelim. Bu sıraları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben burada kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıraya tamamlamışım. Böyle tamamlayalım. Şöyle bakın düz örgünün şu ilmeklerini sayacağız. Böyle sayalım. Sonrasında tamamen düz örgüye geçelim. Evet sıralarımı tamamladım. Bir ters bir düz. Şöyle sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu istediğiniz uzunlukta da örebilirsiniz. Ben bu şekilde ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Artık bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İlmeklerin tamamını düz öreceğim. Böyle sıra sonuna kadar düz örelim. Örgünün ön yüzünde ilmeklerin tamamını düz ördüm. Arka yüzüne geçtiğimde ise ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğim. Böyle. İlmekleri örgünün ön yüzünde tamamını düz, arka yüzünde tamamını ters öreceğiz. Bu şekilde böyle düz örgü sırasını oluşturmuş olacağız. Bu düz örgüyü de istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi örerek ilerleyelim. Ben size yine aşağı yukarı bir sayı vereceğim. Şu sayıları sayarak ama siz dilediğiniz uzunlukta kısalıkta yapabilirsiniz. Evet bakın böyle düz örgülerimi tamamladım. Arka tarafının görüntüsü bu şekilde. Örgünün ön yüzünün görünüşü bu şekilde. Toplamda yine bakın şöyle şu düz örgü kısımlarını saydığımda 20, 21, 22 sıra örelim. Sonrasında yine lastik örgümüze şimdi yine tekrardan başlayalım. İlk ilmeği örmeden alalım. İkinciyi ters, yanındakini düz. Bir ters, bir düz, bir ters. Evet örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzündeyim. İlmekleri arka yüzünde de göründüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. İkincisi düz, düz ördüm. Bir sonraki ters, ters ördüm. Bir sonraki düz, düz ördüm. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde bir ters, bir düz lastik örgümüzü uygulayacağız. İlmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Bakın bu şekilde. Bunu da yine istediğimiz kadar örebiliriz bu sıra sayılarını. Ben burada kaç sıra örmüşüm bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüşüm. 10'uncu da ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü bitirmişim. Dediğim gibi burayı da yine istediğiniz kadar örebilirsiniz. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet bakın şimdi sıraları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra örmüşüm. Örgünün arka yüzündeyken ilmeklerimi keserek sıralarımı
patiğimin örgüsünü tamamlamış olacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Şimdi ipimi de şöyle uzunca keseceğim. Ve son ilmeğimi böyle çekiyorum bakın. Sonra şöyle sıkılaştıralım. Patiğimizin örgüsünü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ipimi iğneme geçireyim. Tersini çevirelim. Tamamını tersinden dikeceğiz. Bu şekilde ilmekleri böyle karşılıklı alarak dikmeye devam edelim. İç taraftaki ilmekleri alıyorum. Böyle patiğimizin tamamını uç kısma kadar dikelim. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Şöyle düz tarafını da çevireyim. Bakın bu şekilde çorap patiğimizi bitirmiş olduk. Gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı bir çorap patik oldu. Bakın şu şekilde ben kordon yaparak da böyle aralardan tığımla çekerek kordonumu geçirdim. Çünkü bakın buralarda delikli kısımlar yok. Şu düz örgü kısımlarımdan tığımla çekerek geçirdim. Sizler de böyle ya kordon yapıp ya da zincir çekerek böyle bağcık yapabilirsiniz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Mutlaka sizlere de örmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı bir çorap patik oldu. Böyle geriye kıvırarak da kullanabilirsiniz. Böyle uzun bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni ilk defa bu videomda tanıyanlar, izleyenler, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenip paylaşırsanız da ayrıca mutlu olurum. Hoşça kalın.